Siyonizm, tarihi İsrail toprakları olarak tanımlanan topraklarda bir Yahudi devletinin asırlar sonra yeniden kurulmasını destekleyen, savunan ve Yahudi milliyetçiliğini temel alan ideolojik fikir hareketidir. Modern Siyonizm 19. yüzyılın sonlarında Orta ve Doğu Avrupa'da ulusal bir canlanma hareketi olarak hem şiddetlenen antisemitizm dalgalarına tepki olarak hem de Yahudi aydınlanması olarak da bilinen Haskalı'ya bir cevap olarak ortaya çıktı. Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra varlıklı Yahudi soyluların ilgisini çeken hareket, Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrol ettiği Filistin'de sürdürülebilir bir Yahudi devletini 1900 sene sonra tekrardan yaratmayı amaçlıyordu. Hedefleri, İsrail topraklarında Yahudi egemenliğinin yeniden kurulması ve Yahudilerin diasporada yaşadıkları antisemitik ayrımcılıktan ve zulümden kurtarmaktı. Siyonizm, İsrail Devleti'nin 1948'de kurulmasından bu yana öncelikle İsrail adına savunuculuk yapmayı, onun varlığına ve güvenliğine yönelik tehditleri ele almayı ve diasporadaki Yahudileri herhangi bir katliam girişimine korumayı amaçlamış durumdadır. Dindar Siyonizm Yahudileri, dinsel Yahudiliğe bağlı kalarak Yahudi kimliklerini sürdürmelerini ister, diğer ırklarla asimilasyonuna karşı çıkar ve kendi devletlerinde çoğunluk millet olmalarının bir yolu olarak Yahudilerin İsrail'e geri dönmesini savunur. Ahad Ha'am tarafından kurulan kültürel Siyonizm, İsrail'de bir Yahudi ruhani merkezi seküler vizyonunu amaçlar. Politik Siyonizmin kurucusu Herzl'in aksine Ahad Ha'am, kurulacak yeni devletin Yahudiler tarafından yönetilecek bir devlet olmasını amaçlıyordu. Sadece Yahudi ırkına özel bir devlet olmasını değil, Siyonizm kelimesinin anlamı İbranice'deki Siyon sözcüğünden türetilmiştir. İsmin kökeni, Kudüs yakınlarında bulunan Siyon Dağı'na veya Siyon Kalesi'ne dayatılmaktadır. Sonraları, Kral Davud döneminde Siyon tüm Kudüs şehrine ve İsrail diyarına atıfta bulunan bir kapsamlama haline geldi. Toradaki birçok sözde İsrailoğullarından Siyon halkı, Siyon'un oğulları ve kızları olarak bahsedilir. Yahudi milliyetçiliğini tanımlamak için kullanılan bir terim olarak Siyonizm, İlk milliyetçi Yahudi öğrenci hareketi Kadimah'ın kurucusu Avusturyalı Yahudi yayımcı tarafından kendi çıkarttığı Selbstemanzipasyon adlı gazetede 1890 yılında ortaya atılmıştır. Siyonizm, Yahudi anavatanını sadece ve sadece Eretz İsrail'de kurmayı tasarlayan bir Yahudi milliyetçi hareketi olması ile toprakçılıktan ayrılabilir. Siyonizmin ilk dönemlerinde Yahudilerin Avrupa dışına yerleştirilmesine yönelik bir dizi teklif getirilmişse de bunlar eninde sonunda ya reddedilmiş ya da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu tekliflerin yarattığı tartışmalar ise Siyonist hareketin niteliği ve odağının tanımlanmasına katkıda bulunmuştur. Bütün Siyonistlerin buluştuğu ortak payda İsrail diyarının Yahudiler için milli yurt olarak tanımlanmasıdır. Bu tanımlama ve anlayış, tarihi bağların ve dini geleneklerin Yahudileri İsrail'e bağlamasından doğar. Siyonizm standart bir ideolojiye dayanmaz ve birçok ideoloji arasındaki diyaloglara dönmüştür. Buna örnek olarak genel Siyonizm, dini Siyonizm, işçi Siyonizmi, revizyonist Siyonizm, yeşil Siyonizm gösterilebilir. Milli bir devletleri olmaksızın Yahudi diasporasının 2000 yıl süren varlığından sonra Siyonist hareketi 19. yüzyılda laik Yahudiler tarafından kuruldu. Dreyfus meselesi ve Rusya İmparatorluğundaki Yahudi pogromlarında da görülen, Avrupa'daki artan Semitizme cevap olarak Aşkenaz Yahudilerin çoğunlukla desteklediği bir tepki olarak ortaya çıktı. Resmi olarak hareket, Avusturya Macaristanlı gazeteci Theodor Herzl tarafından 1897 yılında bastırılan Yahudi Devleti isimli kitabından sonra kurulmuştur. O zamanlar hareket, Yahudilerin Osmanlı'nın bir parçası olan Filistin'e gitmelerini destekledi. Başta diğer birçok Yahudi asimilasyonu ve antisemitizme tepki olan hareketler içinde yer almasına rağmen, Siyonizm hızlı bir şekilde büyüdü ve Yahudi politikalarında dominant bir güç haline geldi. Hareket sonunda başarılı oldu ve 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti Yahudilerin ülkesi olarak kuruldu. İsrail'de yaşayan Yahudilerin oranı da daimi bir şekilde arttı ve hareketin oluşmasından günümüze kadar gerçekleşen göçlerle dünyadaki Yahudilerin yaklaşık %40'ı İsrail'de yaşamaktadır. Bu oran dünyadaki diğer bütün ülkelerden fazladır. Bu iki sonuç Siyonizmin diğer Yahudi politik hareketlerden daha başarılı olduğunu gösterir. Bazı akademik çalışmalarda hem diaspora politikaları altında işlenir hem de milli kurtuluş hareketlerine örnek olarak üzerinde çalışılır. Siyonizm aynı zamanda modern dünya ile Yahudilerin ilişkilerine yönelik de tutum aldı. Diasporadan dolayı birçok Yahudi dışlanmış kaldı ve modern çağ hakkında pek fikre sahip değillerdi. Birçok Yahudi tamamen asimile olup inançlarını geride bırakıp modern dünyaya entegre olmak istiyorlardı. Asimilasyonu destekleyen radikal grup Yahudilerin Avrupa toplumuna tamamen entegre olmalarını istedi. Böylece Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasındaki fark ortadan kalkacaktı. Bu grup homojen bir topluma kendi kimliklerinden vazgeçerek ulaşmayı amaçladı. Başka bir asimilasyon yöntemi olarak kültürel sentez, Yahudiliğe ait gelenekleri korurken modern dünyayı kabul edip ona göre davranmayı öne sürdü. Bu fikri öne sürenler daha korumacı
korumacı oldular. Böylece bir yandan gelenekleri kaybetmeyip öte yandan modern çağa ayak uydurabileceklerdi. Dünya çapındaki çok uluslu Siyonist hareket bir temsili demokrasi şeklinde yapılandırılmıştır. 4 yılda bir kongreler düzenlenmekte. Dünya Savaşı'ndan önce 2 yılda bir kongre düzenlenmekte ve kongreye katılan delegeler üyeler tarafından seçilmektedir. Üyelerin belirli miktarda üyelik aidatını ödemesi gerekir. Delegeler 30 kişilik yönetim kurulunu, bu kurulda hareketin liderini seçerdi. Kuruluşundan itibaren demokratik bir yapıya sahip olan harekette, kadınlar da oy kullanma hakkına sahiptirler. 1917 yılına kadar Dünya Siyonist Örgütü devamlı küçük ölçekli göç ve Yahudi Ulusal Fonu ve İngiliz Filistin Bankası gibi oluşumların kurulması yoluyla bir anavatan kurma stratejisini izlemiştir. 1942 yılında düzenlenen Biltmore Konferansı'nda Siyonistler programlarını değiştirerek hareketin amacı olarak bir Yahudi devleti kurulmasını talep ettiler. 1968 yılında Kudüs'te bir araya gelen 28. Siyonist Kongresi'nde Kudüs programında belirtilen 5 noktayı Siyonizmin günümüzdeki amaçları olarak kabul etmiştir. 1 numara. Yahudi halkının birliği ve İsrail'in Yahudi yaşamında sahip olduğu merkezi önem. 2 numara. Yahudi halkının tüm ülkelerden yapılacak göçler aliyah yoluyla tarihi anavatanı olan Eretez'in İsrail'de bir araya gelmesi. 3 numara. Adalet ve barış vizyonu üzerine kurulu olan İsrail devletinin güçlendirilmesi. 4 numara. Yahudi ve İbrani dili eğitiminin ve Yahudi ruhani ve kültürel değerlerinin teşvik edilmesi yoluyla Yahudi halkının kimliğinin korunması. 5 numara. Yahudi haklarının her yerde korunması. İsrail'in kurulmasından bu yana hareketin rolü çok büyük ölçüde yitirmiş olsa da hareket içindeki ideolojik farklılıklar gerek İsrail'de gerekse Yahudiler arasında yapılan siyasi tartışmaların çok önemli bir parçası olmayı sürdürmektedir. Haredi Ortodoksların birçoğu Siyonist hareketin parçası değildir. Siyonizmi laik görüp milliyetçiliği doktrin olarak kabul etmemekteler. Yahudiliği ilk ve en önde gelen din olarak görmektedirler. Buna rağmen Şas gibi bazı Haredi hareketler açıkça Siyonist hareketle bağını ortaya koymaktadır. Haredi hahamlar İsrail'i Yahudiliğin temellerine uyan Yahudilere özgü bir devlet olarak görmemektedir. Bunun sebebi ülkeyi laik bulmalarıdır. Bununla birlikte kendilerini Yahudilerin dini bilince ulaşmalarında onlara yardımcı olması gereken kesim olarak görmektedirler. İki Haredi politik parti İsrail'deki seçimlere girmektedir. Bazen bu partiler milliyetçi ya da Siyonist fikirlerin paralelinde bulunur. Bunun temel sebebi bu partilerin İsrail'in Yahudiliğini güçlendirmek istemeleridir. Şas Partisi Siyonist hareketle ilişkisi olduğunu kabul etmese de 2010 yılında Dünya Siyonist Örgütü'ne katıldı. Partiye oy verenler kendilerini genelde Siyonist olarak görürler ve partilerin Knesset'teki üyeleri Siyonist denilebilecek politikaları savunmaktadır. Hasidik olmayan Litvanyalı Haredi Aşkenazlar, Aşkenaz Abudat İsrail Partisi tarafından temsil edilmekte ve bu parti Siyonist hareketle aralarında bir ilişki kurmaktan hep kaçınmıştır. Partinin en büyük amacı İsrail ve İsrail kanunlarının halahaya uymasıdır. Siyonizm, bir Yahudi devleti kurma amacıyla oluşmuştur. İleriki dönemde Siyonist liderler İsrail topraklarında Yahudi devletini kurmayı amaçlamalarına rağmen, Theodor Herzl Amerika Birleşik Devletleri'ne Kuzey Afrika'daki kolonilerden birinde Yahudi yerleşim birimi kurmak için yaklaştı. İsrail topraklarına aliyah Yahudi ibadetlerinde daima tekrarlanan konudur. Diasporada yaşamayı reddetmek, Siyonizmin merkezinde yer alır. Fikre göre diaspora, bir Yahudinin ve Yahudi milli bilincinin tamamıyla gelişmesini engellemektedir. Siyonistler genelde İbranice konuşur. Bu dil Sami dillerinden olup, Antik Yahuda'nın özgür koşullarında geliştirildi. Birçok Siyonist, Avrupa dillerinden etkilenmiş Yiddiş dilini konuşmayı reddeder. İsrail'e göçtükten sonra diasporada kullandıkları dillerden ve isimlerden vazgeçerler. İbranice sadece ideolojik olarak tercih edilmedi. Dil ayrıca bütün İsraillilerin ve yeni devletin ortak dili oldu. Bu Siyonistler arasında kültürel ve politik bağları güçlendirdi. Siyonist düşüncenin ana hatları İsrail Özgürlük Bildirgesi'nde gösterilir. İsrail toprakları Yahudilerin doğum yeridir. Bu topraklarda Yahudilerin manevi, dini ve politik kimlikleri şekillenmiştir. Bu topraklarda ilk devletlerini kurdular ve kültürel değerlerini yarattılar ve bu topraklar dünyaya kitapların en mukaddesini verdi. Topraklarından güçle kovulduktan sonra Yahudiler topraklarına geri dönme ümitlerini hiç kaybetmediler ve daima dönüp politik özgürlüklerine kavuşmak için dua ettiler. Bu tarihi ve geleneksel bağlarla Yahudiler kendilerini antik evlerine tekrar entegre etmek için çaba gösterdiler. Siyonizm, Semitizmle savaşmaya adamıştır kendisini. Bazı Siyonistler Semitizmin hiçbir zaman yok olmayacağına inanır ve öte yandan bazıları Siyonizmin antisemitizmi bitirecek araç olduğuna inanır. Her ne kadar İsrail diyarında her zaman bir Yahudi cemaati bulunmuşsa da, milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren Yahudilerin çoğunluğu sürgünde yaşamıştır. Yahudilik inanışına göre Eretz İsrail ya da diğer adıyla Siyon, Tevrat'ta
Tanrı tarafından Yahudilere vaat edilmiş bir ülkedir. 2. yüzyıldaki Bar Kokhba ayaklanmasının ardından Romalılar Yahudileri Filistin'den sürmüş, Yahudi diasporası da bu şekilde ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda Yahudilik içinde Filistin'e dönüşe destek veren akımın popülerliği de artmıştır. Siyonizm öncesi Aliyah ile Yahudiler, Siyonizmin fiilen başladığı yıl olarak kabul edilen 1897 yılından önce de Filistin'e göç ediyorlardı. Aktif Siyonizmin başlangıcı kabul edilen 1897 yılından önce dahi Yahudilerin Filistin topraklarına göç ettiği görülmüştür. Filistin'e ciddi Yahudi göçü 1882 yılında başlamıştır. Göçmenlerin çoğu sık sık gerçekleştirilen pogromlardan ve devlet yönetimindeki baskılardan kaçtıkları Rusya'dan geliyordu. Bu gruplar Batı Avrupa'daki Yahudi hayırseverlerden gelen mali destek ile bir dizi tarımsal yerleşim alanı oluşturdular. Rus devrimi ve Nazi rejiminin başlaması ile de yeni aliyahlar gerçekleştirilmiştir. 1890'lı yıllarda Herzl Siyonizme yeni bir ideoloji ve fiili aciliyet katarak Dünya Siyonist Örgütü'nün oluşturulduğu 1897 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlenen ilk kongrenin toplanmasını sağladı. Herzl'in amacı Yahudi devletinin kurulması için gerekli hazırlıkların başlatılmasıydı. Herzl'in Filistin'i hakimiyeti altında tutan Osmanlı yöneticileri ile bir siyasi anlaşma yapma teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine başka hükümetlerin desteğini aramaya başladı. Filistin'de küçük ölçekli yerleşimlere destek veren ve Zeov, Yahudilik duygusu ve bilincini güçlendirmeye ve dünya çapında bir federasyon kurmaya odaklandı. Uzun bir devlet yönetiminde soykırım ve etnik temizleme siciline sahip olan Rus İmparatorluğu, yaygın şekilde Yahudi halkının tarihi düşmanı olarak kabul edilmekteydi. Lider kadrosunun büyük bölümü Almanca konuşanlardan oluştuğu için Siyonist hareketin merkezi de Berlin'de bulunuyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Yahudilerin büyük bölümü Rusya'ya karşı verdiği savaşta Almanya'nın safında yer aldı. Rusya'dan gelen Yahudi göçmen Chaim Weizmann'ın yürüttüğü lobicilik çalışmaları ve Amerikan Yahudilerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne Almanya'ya destek vermeye teşvik edeceği endişesi Britanya hükümetini 1917 yılında Balfour Deklarasyonu'nu kaleme almaya sevk etti. Deklarasyon, Filistin'de bir Yahudi anavatanı kurulmasını onaylıyordu. Ayrıca Britanya saflarında Filistin'de savaşmak üzere de Siyonistlerden oluşan Jabotinsky komutasında bir askeri birlik kuruldu. 1922 yılında Milletler Cemiyeti, Britanya'ya verdiği mandada söz konusu deklarasyonu kabul etti. Bu mandanın içeriğinde de belirtildiği gibi, Yahudiler için bir ulusal vatan kurulmasını ve kendi kendini yöneten kurumların oluşturulmasını ve ırkı ve dini ne olursa olsun, Filistin'de yaşayan herkesin medeni ve dini haklarını güvence altına alacaktır. Balfour Deklarasyonu'nun çıkarılmasında oynadığı rol, Weizmann'ın hareketin lideri olarak seçilmesinin de önünü açtı. Weizmann, 1948 yılına kadar bu görevde kaldı. Britanya manda yönetimi Filistin'e daha yüksek sayıda Yahudinin göç etmesine ve Yahudiler tarafından bölgedeki toprak ağlarından daha fazla arazi satın alınmasına yol açtı. Bunun sonucunda yerel halkın topraksız kalması bölgedeki huzursuzluğu körükledi. 1920, 1921 ve 1929 yıllarında yaşanan ayaklanmalara kimi zaman Yahudilere yönelik katliamlar da eşlik etti. Kurbanlar çoğunlukla Siyonist olmayan Ortodoks Yahudilerdi. Britanya ilkesel düzeyde Yahudilerin göçünü desteklemekle birlikte Arapların çıkarttığı şiddet olaylarından ötürü Yahudi göçüne kısıtlamalar getirmiştir. Hitler'in 1933 yılında Almanya'da iktidara gelmesinin ardından 1935 yılında kabul edilen Nürnberg yasaları Almanya Yahudilerini ülkesiz mülteciler haline getirdi. Benzer kurallar Nazilerin Avrupa'daki müttefikleri tarafından da uygulanmıştır. Zaman içinde Yahudi göçünde yaşanan artış ve Arap dünyasına yönelik Nazi propagandasının etkisiyle Filistin'de 1936 ile 1939 Arap ayaklanması yaşandı. Britanya durumu araştırmak için komisyonunu kurdu. Avrupa'daki Yahudilerin durumunu dikkate almayan komisyon, iki devletli bir çözüm ve halkların zorunlu transferi yönünde bir çağrıda bulundu. Ancak Britanya bu çözümü reddederek yerine 1939 tarihli Beyaz Kitabı uygulamaya koydu. Beyaz Kitap, Yahudi göçüne 1944 yılı itibarıyla son verilmesini ve Yahudi göçmenlerin sayısının 75.000 ile sınırlandırılmasını planlıyordu. İngilizler, manda yönetiminin sonuna kadar bu politikayı sürdürdüler. Filistin'deki Yahudi cemaatinin büyümesi ve Avrupa'daki Yahudi varlığının muazzam bir yıkıma uğraması, Dünya Siyonist Örgütü'nün de devre dışı kalmasına neden oldu. Amerikalı Siyonistlerin para yardımı ve daki nüfuzları ile destek verdiği David Ben Gurion'un liderliğindeki Filistin için Yahudi Ajansı, kendi politikalarını giderek artan şekilde dikte ettirmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı ve Holokost'un ardından, başta Holokost'tan kurtulmuş olanlar olmak üzere, ülkesiz Yahudilerden oluşan muazzam bir dalga Britanya'nın belirlediği kurallara meydan okuyarak küçük teknelerle Filistin'e göç etmeye başladı. İngilizler, Yahudileri ya Kıbrıs'ta hapsetmiş ya da Britanya kontrolü altındaki Almanya'daki müttefik işgal bölgelerine göndermiştir. Bu ise, Siyonizmin tüm Yahudiler
Yahudilerden destek bulması ve Amerikan Kongresi'nin Britanya'ya ekonomik yardım verilmesini reddetmesiyle sonuçlandı. Siyonist grupların Filistin'de İngilizlere yönelik saldırılarına ek olarak imparatorluğu iflasın eşiğine gelmiş olan Britanya konuyu yeni kurulan Birleşmiş Milletler'e havale etmek zorunda kaldı. 1947 yılında Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi Filistin'in batısının bir Yahudi devleti, bir Arap devleti ve Kudüs'ü çevreleyen Birleşmiş Milletler kontrolü altındaki bir bölge olmak üzere üçe bölünmesine yönünde tavsiyede bulundu. Bu taksim planı 29 Kasım 1947 tarihinde 181 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile 33 lehte, 13 aleyhte ve 10 çekimser oy ile kabul edildi. Oylamanın sonucu, Yahudilerin çoğunlukta olduğu şehirlerin sokaklarında kutlandı. Filistinli Araplar ve Arap devletleri Birleşmiş Milletler kararını reddederek tek bir devlet oluşturulmasını ve Yahudi göçmenlerin Filistin'den çıkartılmasını talep ettiler. 14 Mayıs 1948 tarihinde Britanya mandasının sona ermesinin hemen ardından Ben Gurion'un liderliğindeki Yahudi Ajansı İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti ve aynı gün 7 Arap ülkesinin orduları İsrail'i istila etti. Savaş yüzünden yaklaşık 711 bin Filistinli Arap yaşadıkları toprakları terk etmek, 850 bin Yahudi de Arap dünyasından büyük çoğunlukla İsrail'e göç etmek zorunda kaldı. İsrail'in kuruluşundan bu yana Dünya Siyonist Örgütü genellikle Yahudilerin İsrail'e göç etmeye teşvik edilmesi ve yardımcı olunmasına adanmış bir örgüt olarak işlev görmüştür. Örgüt, diğer ülkelerde İsrail'e siyasi destek sağlamış olsa da İsrail'in iç politikasında küçük bir rol oynamıştır. Hareketin 1948 yılından bu yana kaydettiği önemli başarılar arasında göç Yahudilere lojistik destek sağlanması ve en önemlisi Sovyetler Birliği'ni terk etme ve dinlerini özgür bir şekilde uygulama hakkı konusundaki mücadelelerinde Sovyet Yahudilerine yardım edilmesi de vardır. Yahudilerin Filistin'e yerleştirilmesini amaçlayan Theodor Herzl, 17 Mayıs 1901 tarihinde 2. Abdülhamit ile görüştü. Bu görüşmede Herzl'e bir Mecidiye nişanı verildi. 2. Abdülhamit ile görüşmesinden sonra konu hakkında Daily Mail gazetesine mülakat veren Herzl, görüşmeden duyduğu memnuniyeti vurgulayıp Yahudilerin 2. Abdülhamit'ten daha iyi bir dostu ve seveni olmadığını ifade etti. 2. Abdülhamit, belirli bir yerde toplu halde olmamak şartıyla Yahudilerin Osmanlı topraklarına gelmelerini kabul etti ancak Filistin'e yerleşim konusunda bir adım atmadı. Herzl'in asıl isteği ise Yahudilerin doğrudan Filistin'e yerleşmesini sağlamak idi. Bunun karşılığında da Osmanlı borçlarının önemli bir kısmını ödeyecekti. 2. Abdülhamit, Yahudilerin dağınık bir şekilde Mezopotamya'ya yerleşmelerini teklif etti ancak bu teklif Herzl tarafından kabul edilmedi. Çünkü Herzl, ilave yerleşim yeri olarak Filistin, Hayfa ve çevresini istemekteydi. Konu hakkında Osmanlı arşivlerinde bulunan belgelerde 2. Abdülhamid'in Herzl'i huzurundan kovmadığını ve padişahın Yahudilerin yerleşimi için Mezopotamya'yı teklif ettiğini göstermektedir. 1920'li yıllarda Siyonist hareketin giderek daha laik bir kimliğe bürünmesi, bazı Ortodoks Yahudi gruplarının da muhalefetini çekmiştir. Harekete, İslami kuruluşlar ve milliyetçi Arap örgütlerinin yanı sıra, kimi asimile olmuş Yahudiler ve Siyonizmin Britanya'nın Hindistan'daki kalabalık Müslüman tebaası ile ilişkilerine zarar vereceği endişesini taşıyan İngiliz emperyalistlerinin de muhalefetiyle karşılaştı. Zaman zaman Marksist örgütler de çeşitli nedenlerden ötürü Siyonizme karşı çıkmışlardır. İsrail'de 1930'lu ve 1940'lı yıllarda başına şair Yonatan Ratoş'un çektiği Kenancı hareket, İsrailliliğin etnik kimlikler üstü bir milliyet olması gerektiği fikrini savunmuştur. 20. yüzyılın son çeyreğinde İsrail'deki klasik milliyetçilikte bir düşüş yaşandı. Bu ise Siyonizm ve post-Siyonizm gibi iki karşıt hareketin yükselmesine yol açtı. Her iki hareket de aslında dünya çapında rastlanan bir görüngünün İsrail'e uyarlanmış haliydi. 1. Küreselleşmenin, bir pazar toplumunun ve liberal kültürün yükselişi ve 2. Yerel bir tepki. Siyonizm ve post-Siyonizm, bir yandan klasik Siyonizm ile belirli özellikleri paylaşırken, diğer yandan da halihazırda Siyonizmde mevcut olan birbirine muhalif ve taban tabana zıt kutupları vurgulamaları ile birbirinden ayrılmaktadır. Siyonizm, Siyonist milliyetçiliğin kurtarıcılık ve adanmışlık boyutlarına vurgu yaparken, post-Siyonizm ise normalleşme ve evrenselcilik boyutlarının altını çizer. Siyonistlerin, Filistin'de Yahudiler için bir ulusal anavatan oluşturulmasına Britanya'nın desteğini kazanmaya yönelik çabalarının başarı ile sonuçlanmasından etkilenen Jamaikalı milliyetçi Marcus Afrika asıllı Amerikalıların Afrika'ya dönmesine adanmış bir hareket başlattı. 1920 yılında Harlem'de yaptığı bir konuşmada şunları söylüyordu:
Diğer ırklar Yahudiler Siyonist hareket, İrlandalılar ise İrlanda hareketi yoluyla davalarını başarıya ulaştırmak için uğraştılar ve ben de bedeli ne olursa olsun zencilerin menfaatlerinin gözetilmesini sağlamak için uygun şartları yaratmaya karar verdim. Garvey, Amerikalı siyahların Afrika'ya göç etmesi için uygun şartları yaratmak amacıyla Black Star Line adlı bir gemicilik şirketi kurduysa da çeşitli sebeplerden ötürü bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ortaya attığı fikirler, Jamaika'da Rastafaryanizme, siyah Yahudilere ve İsrail'e yerleşmeden önce Liberya'ya taşınan Kudüs'ün Afrikalı İbrani İsrailoğullarına esin kaynağı oldu. İsrail'in 1948 yılında kurulmasından sonra Hindistan Milli Kongresi hükümeti Siyonizme karşı çıktı. Bazı yazarlar bu karşı çıkışın daha çok Müslüman oy vereni kazanmak için olduğunu iddia etti. Buna rağmen Parivar'ın liderliğini yaptığı tutucu Hindu milliyetçiler açıkça Siyonizmi savundu. Ayrıca Vinayak Damodar Savarkar ve Sitaram Goel gibi milliyetçi entelektüel isimler de Siyonizmi savundu. Yahudileri atalarının vatanına geri getirme hareketi birçok Hindu milliyetçi için ilgi çekici geldi çünkü İngiliz yönetiminden kurtulma ve Hindistan'ın bölünmesi uzun yıllarca ezilen Hindular için benzer tecrübelerdi. Uluslararası anketlere göre Hindistan dünyadaki İsrail devletini en çok savunan ülkelerdendir. Yakın dönemlerde tutucu Hindistan partileri ve kurumları Siyonizmi desteklemektedir. Birçok Hindistan solu üyesi Hinduları bu nedenle Yahudi lobisiyle işbirliği yapmakla suçlamıştı. Hazırlamış olduğumuz belgeselin sonuna geldiğimizde şunları söyleyebiliriz ki, Siyonizm, tarihsel olarak tartışmalı bir konu olmuştur. Filistin topraklarındaki İsrail devletinin kuruluşu, bölgesel çatışmalara ve uluslararası ilişkilerde gerilimlere neden olmuştur. Siyonizm, destekçileri tarafından Yahudi halkının kendi topraklarına dönüş hakkını savunurken, eleştirenleri ise Filistinlilerin haklarının göz ardı edildiğini ve bölgedeki gerilimleri derinleştirdiğini ileri sürer. Sonuç olarak, Siyonizm hem tarihi hem de çağdaş bir öneme sahiptir. İdeolojik temelleri, politik düşünceleri ve uygulamalarıyla birlikte bu konu hakkındaki tartışmalar devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, bu tarz belgesellerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ben Teorik Bilgi, yeni araştırmalarda görüşmek üzere.